Hocam madem vücudunda bir kitle var, neden hemen ameliyat alıp kurtulmuyoruz? Neden önce aylarca kemoterapi ve akıl ilaç vermek istiyorsun? Aslında kulağa da çok mantıklı gelen o soruyu konuşacağız bugün. Gelin bu süreci tedavisini henüz yeni tamamlayıp ameliyat olan Ayşe Hanım'ın hikayesi üzerinden basit bir şekilde inceleyelim. Şimdi hastamız 74 yaşında. Bir gün banyoda bir sertlik geliyor eline ve hemen doktora başvurmuş. Tetkikler yapılıyor ve sonuç meme kanseri. Ayşe Hanım'ın tümörü 4,5 santimde ve koltuk altına da yayılmıştı. Biz buna lokal ileri hastalık diyoruz. Yani siz orta evre gibi düşünebilirsiniz. İşte burada tam o soru devreye giriyor. Ayşe Hanım da sordu. Hocam neden hemen ameliyat olmuyorum da önce tedavi vermek istiyorsunuz dedi. Ayşe Hanım'a dedim ki önce bir hazırlık yapacağız. Burada amacımız ne? Tümörü küçültmek. Hatta mümkünse tümörü sıfırlamak. Bunu niye istiyoruz? Birincisi ameliyatı kolaylaştırmak. Memenin tamamını almak yerine belki küçültünce sadece o bölgeyi alıp çıkaracağız ve memeyi korumuş olacağız. İkincisi vücut temizliği. Varsa kan dolaşımına karışmış o gözle görünmeyen minicik hücreleri ta en baştan temizlemek istiyoruz. Üçüncüsü de ilacın gücünü görmek. En önemlisi de bu. Verdiğimiz ilaçlar bu kanser hücresini öldürüyor mu, öldürmüyor mu? Bunu ameliyattan önce canlı canlı görme şansımız oluyor. Ayşe Hanım'a dual blokaj yani ikili akıl ilaç verdik. Yanına da kemoterapi ekledik. 74 yaşında olmasına rağmen bunu çok güzel tolere etti. Yan etki yaşadı mı yaşadı. Bulantısı oldu mu oldu. Kusması oldu mu oldu. Zaman zaman bağışıklığı zayıfladı mı zayıfladı ama verdiğimiz ek tedavilerle bunların hepsini atlattı. Burada hem 2 tane akıl ilaç hem de kemoterapi vermemizin sebebi şu. Kanser hücresi bir kale gibi düşünebilirsiniz. Biz bu kaleye tek bir kapıdan değil de birçok farklı kapıdan aynı anda saldırmaya çalışıyoruz. Trastuzumab, pertuzumab gibi akıl ilaçlar ve yanına eklediğimiz kemoterapilerle. Araştırmalar göstermiş ki bu ikili akıllı ilacı el ile verdiğinde çok daha etkili oluyor. Ayşe Hanım 6 körlük tedavisini tamamladı. Kontrol muayenede o 4,5 santimlik kitle artık hissedilmiyordu, elimize gelmiyordu. Ultrasonla baktık, yerini bulmakta zorlandık. Sonra ameliyat günü geldi. Cerrah hocamız o bölgeyi temizledi ve parçayı patolojiye gönderdi. Ve beklediğimiz o müjdeli haber geldi. Patolojik tamirat. Bakın şurada göstereceğim size ekrandan. Şurada YPT0N0 yazısı. Peki bu ne demek? Mikroskop altında yapılan o incelemede o bölgede tek bir tane bile canlı kanser hücresi kalmamış demek. Yani biz daha ameliyat masasına yatmadan savaşı %100 kazanmışız. Bu sonuç Ayşe Hanım için 2 kapıyı açıyor. Birincisi geleceğe dair muazzam bir umut. Biliyoruz ki patolojik tam yanıt olan yani kitlesi ameliyat öncesi sıfırlanan hastalarda hastalığın tekrarlama riski çok ama çok düşük. İkincisi kişiselleştirilmiş tedavi. Eğer her şey tertemizse ameliyat sonrası ağır tedavileri sadece akıl ilacıyla yoluna devam edebiliyor. Ama diyelim ki bir miktar hücre kalsaydı. O zaman da hemen strateji değiştirip daha güçlü ilaçlara TDM1 dediğimiz ilaca geçme şansımız olurdu. Yani her halükarda hastamızı yakından takip edip rotayı ona göre çiziyoruz. Sizin hastalığınız hangi aşamada? Yorumlara yazın, durumları görelim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bu illetle uğraşan yakınlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin.